Bugün paraya olan bakış açınızı tamamen değiştirecek, gerçekten akıl almaz bir düşünce deneyiyle başlıyoruz. Şimdi bir anlığına her şeyi bırakın ve şunu hayal edin. Yarın sabah sıradan bir güne uyanıyorsunuz. Şöyle bir esneyip telefonunuzu elinize alıyorsunuz. Banka uygulamasına bir giriyorsunuz. O da ne? Devlet gece yarısı durduk yere ve hiçbir karşılık beklemeden herkesin, evet, istisnasız herkesin hesabına milyonlarca lira yatırmış. Ekranda parlayan o tam 10 milyon lirayı, o koca sıfırları gördüğünüz anki coşkuyu bir düşünsenize. Kalbiniz yerinden çıkacak gibi atıyor, değil mi? Yıllardır hayalini kurduğunuz o arabayı, o deniz manzaralı eve almak için anında dışarı fırlamak, resmen dünyaları satın almak istiyorsunuz. Harika bir his. Ama durun, çok ufak bir detay var. Şu an dışarıdaki herkes, ama herkes tam olarak aynı şeyi hissediyor. Bölüm 1. İlk 24 saat ve başlayan çılgınlık. Bu muazzam servet dalgasının topluma çarptığı o ilk anlarda sizce ne olurdu? İnsanlar ellerindeki o sınırsız nakit gücüyle süpermarketlere, araba bayilerine, teknoloji mağazalarına ve emlakçılara akın ederdi. Herkes fiyatları artmadan ya da ürünler bitmeden bir şeyler kapma telaşına düşerdi. Yani artık kredi kartı limitleriymiş, kredi onaylarıymış, bunların hepsi tarih oldu. Sadece saf nakit para konuşuyor. Sabah saatlerinde AVM'lerde adım atacak tek bir yer bile kalmazdı. Öğleye doğru galerilerdeki o lüks araçların hepsi tükenir, market rafları adeta yağmalanmış gibi bomboş kalırdı. Akşam olduğunda ise durum tamamen kontrolden çıkardı. Neden mi? Çünkü o trilyonluk devasa talebi karşılayacak hiçbir ürün kalmadığı için o bildiğimiz küresel tedarik zinciri büyük bir gürültüyle çökerdi. Bölüm 2, ekonomik gerçek ve paranın değeri. Tabii o ilk günkü alışveriş sarhoşluğu geçip yerini buz gibi bir ekonomik gerçeğe bıraktığında karşımıza hemen o meşhur kelime çıkıyor: enflasyon. Bunu çok karmaşıklaştırmadan en basit haliyle şöyle özetleyebiliriz. Eğer piyasadaki para miktarı aniden artarken satın alınabilecek ürünlerin miktarı aynı kalıyorsa paranız erir. Yani cebinizdeki kağıtların sayısı çoğalıyor ama o kağıtların satın alma gücü hızla buharlaşıyor. İşin acımasız matematiği tam da bu. Bakın, bunu şöyle anlatalım. Dışarıya kapalı küçük bir köy düşünün. Köyde toplam 100 ekmek var ve insanların elindeki toplam para 100 lira. Doğal olarak bir ekmek 1 liraya satılır, değil mi? Ertesi gün köyün muhtarı çıkıp herkesin parasını 2 katına çıkarıyor. Harika. Toplam para 200 lira oldu. Ama fırından çıkan ekmek hala 100 tane. İnsanlar aynı ekmeği almak için daha fazla parayla sıraya girince fırıncı ne yapar? Tabii ki fiyatı 2 liraya çıkarır. Gördünüz mü? Paranız arttı ama aslında hiç de zenginleşmediniz. Buradan çıkarmamız gereken çok net, tokat gibi bir gerçek var. Para yenmez, içilmez, üstünüze giyilmez. Aslında gerçek zenginlik, fabrikalarda tıkır tıkır işleyen o üretimdir. Tarlalarda yeşeren hasattır. Bize hizmet sunan insanlardır. Para dediğimiz şey, sadece bu gerçek değerleri değiş tokuş etmek için aramızda anlaştığımız bir araçtan, bir kağıt parçasından ibaret. Bölüm 3. Sistemin çöküşü ve üretimin durması. İkinci günün sabahına uyandığımızda sistemin temelden çöktüğünü görürüz. Çarklar artık dönmüyor, bacalar tütmüyor. Peki neden dönsün ki? Düşünsenize, banka hesabınızda 10 milyon liranız var. Sabahın 6'sında uyanıp o fabrikadaki ağır makineyi çalıştırmaya gider miydiniz? Ya da sokakları temizlemek, otobüs şoförlüğü yapmak ister miydiniz? Hiç kimse bu zorlu işleri yapmaya gönüllü olmazdı. Ve sonuç olarak hayat damarlarımız birer birer kopmaya başlar. İşe veya bir yere gitmek için otobüs beklersiniz ama şoför gelmez. Hastalanırsınız ancak hastanede ne bir doktor ne de bir hemşire bulabilirsiniz. Şehrin altyapısını, elektrik ağını kontrol edecek kimse kalmadığı için şalterler iner, sular kesilir. Güvenliği sağlayacak bir polis, yangını söndürecek bir itfaiye yoktur. Çünkü herkes milyonerdir ve herkes evinde keyif yapıyordur. Herkesin çalışmayı bıraktığı bu tan kaos ortamında uyanık bir fırıncının dayanamayıp çalışmaya karar verdiğini hayal edin, koskoca şehirde üretim yapan tek kişi o. Dükkanının önünde trilyoner ama aç insanlardan oluşan devasa bir kuyruk var. O fırıncı tek bir somun ekmek için tam 1 milyon lira istese bile insanlar bunu seve seve ödeyecektir. Neden? Çünkü paraları çok ama o ekmekten başka hiçbir seçenekleri yok. Bölüm 4. Toplumsal sonuç ve zenginlik illüzyonu. Ünlü yazar Morgan Housel'ın Paranın Psikolojisi kitabında harika bir sözü var. Diyor ki, zenginliğin en yüksek hali
her sabah uyanıp bugün ne istersem yapabilirim diyebilmektir. Bu durumu mükemmel özetliyor bence. Gerçek zenginlik size özgürlük sunar. Ancak toplum tamamen çöktüğünde, hizmet alacak tek bir yer bile bulamadığınızda, bankadaki o milyonların size sunduğu hiçbir özgürlük kalmıyor maalesef. İşte enflasyonun kontrolden çıkıp tam bir canavara dönüşmüş bu haline hiperenflasyon diyoruz. Bu inanın bana sadece ders kitaplarında yazan teorik bir kavram değil. Fiyatların her saat başı, hatta bazen dakikalar içinde katlandığı, kazandığınız paranın siz daha markete adım atmadan yarı yarıya değer kaybettiği gerçek ve korkunç bir felaket senaryosu bu. Düşünsenize, piyasa tamamen kilitlenmiş durumda. Elinde değerli, gerçek bir ürün bulunan satıcı, bunun karşılığında saatler içinde eriyen o değersiz kağıt parayı almak ister mi? İstemez. Ürünlerini raflardan indirip depolara saklamaya başlar. Çünkü o ürünleri sattığında eline geçen parayla yerine yenisini asla koyamayacağını bilir. İşte kara borsa tam olarak böyle doğar. Tüm bu anlattıklarım aslında tarihte birebir yaşandı. Mesela 1920'lerin Weimar Almanyası'na bir bakalım. Savaş borçlarını ödemek için darphaneleri son hız çalıştırıp sürekli para bastılar. Peki sonuç ne oldu dersiniz? İnsanlar maaşlarını el arabalarıyla, devasa bavullarla taşımaya başladı. 1 dolar tam 7400 Alman marka ediyordu. Paralar o kadar hızlı değersizleşti ki insanlar evlerini ısıtmak için odun almak yerine destelerce parayı doğrudan sobaya atıp yakıyordu. Çünkü inanın bir tomar para bir kütük odundan çok daha ucuzdu. Veya çok daha yakın bir tarihe gidelim, 2000'li yılların Zimbabwe'sine. O çılgınca süren para basımının sonu, üzerinde tam 100 trilyon dolar yazan banknotların piyasaya sürülmesi oldu. Düşünebiliyor musunuz? 100 trilyon dolar. Ve sıkı durun, bu 100 trilyonluk devasa banknotla marketten bir somun ekmek, hatta sokaktaki simitçiden tek bir simit bile alamıyordunuz. Para tamamen çöp olmuştu. Bölüm 5. Final. Yani zenginlik görecelidir. Belgeselimizin sonuna doğru gelirken sistemimizin merkezindeki o sert ve belki de rahatsız edici gerçekle yüzleşme vakti geldi. Bunu kabullenmek zor olabilir ama zenginlik tamamen göreceli bir kavramdır. Sizin alım gücünüzün yüksek olması ve rahat bir hayat yaşayabilmeniz için başka birilerinin sizin o harcadığınız paraya ihtiyaç duyması, çalışması, üretmesi ve hizmet etmesi gerekir. Herkesin cebi parayla doluysa kimse bir başkası için ter dökmez. Bu kadar basit. Ve işte bu akıl almaz düşünce deneyimizin o çarpıcı, nihai sonucu. Eğer herkes bir anda trilyoner olursa, inanın bana o trilyonların zerre kadar anlamı kalmaz. Evrensel bir zenginlik yaratma hayali, ironik bir şekilde evrensel ve mutlak bir yoksullukla sonuçlanır. Çünkü parayı değerli kılan şey üzerindeki o bol sıfırlar değil, ona ulaşmanın ne kadar çaba gerektirdiğidir. Umarım bir anda herkes zengin olsaydı ne olurdu sorusunun arkasındaki bu sarsıcı ekonomik gerçeklikler ufkunuzu biraz olsun açmıştır ve dünyanın nasıl bir sistemle döndüğünü daha net görmenizi sağlamıştır. Kapatmadan önce lütfen kendinize şunu sorun, gerçek zenginlik bankadaki o sıfırlar değilse, sizi bu hayatta gerçekten zengin kılan şey ne? Bizimle birlikte bu yolculuğa çıktığınız için teşekkürler. Bu tarz derinlemesine incelemeler ve yepyeni belgesel içerikleri için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.